Mehmetciğim, program için başlarken izleyicilere bir iki söz etmemiz gereken konu var diye düşünüyorum. Seninle uzun yıllarımız var. Sürekli de söylüyorsun. Bir nitelikli program, gezi programı yapalım. Sen yemeği seviyorsun, ben gezmeyi seviyorum. Hal böyle olunca güzel bir program yapabiliriz diye düşündük. Ama bu programın ortaya çıkışında çok uhrevi olaylar var. Tamam, karar verdik ama harekete geçmemizi sağlayan birkaç önemli hadise var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin gerçekten bu alanda en iyi isimlerinden biri olan Adanalı sevgili Soner sevgilinin bizimle birlikte olması, Adana'da yaşamaya karar vermesi fikrimizi ateşledi. Böylesi bir programa Anadolu'da başlanabilecek en güzel yerinde Antakya olduğunu düşündük. Gerek renkleriyle, yemek kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, her şeyle mükemmel bir şehirden başlayalım. Ve insanıyla. Bir de çok beni duygulandıran bir şey var. Metinler gecikiyor, müzik gecikiyor diye telaşlanıyoruz, hatırlarsan. Gece yarısından hemen önce bestekarımıza mesaj attım. Ne zaman bana bir şey gönderirsin? Gece yarısına doğru sevgili Erol Kanat yaptığı bir şeyi gönderdi. Bak bakalım nasıl olmuş diye. O gece yarısı 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan ve büyük felaketi yaşadığımız 6 Şubat ilk saatleriydi. Ben metni yazdım. Saat 1-1.30 civarıydı. WhatsApp'tan metni sevgili yönetmenimize gönderdim. Gönderdikten birkaç saat sonra da büyük felaketi yaşamış olduk. Hal böyle olunca bizim projemiz tamamen şekil değiştirme yoluna gitti ve projemizi bir gezi programından ziyade Antakya için, Hatay için bir anı belgeseli yapmayı planlamaya başladık. Ben bir de programın ismi ile ilgili detay vermek istiyorum. Her şeyimizi hazırladık. Hazırlıklarımız tamamlandı. Bir programa isim vermemiz gerekiyor. Demek ki programla yatıp kalktık. Uyudum ve biri bana bu programın isminin Sufle-i Seyyah olması gerektiğini söyledi. Nerede? Rüyamda. Rüyanda. Evet. Sen bana bunu söyledikten sonra bir Google taraması yaptım. Sufle tamam, seyyah da tamam ama hiçbir yerde Sufle-i Seyyah gibi bir isim tamlamasına rastlamadım. Tamamen özgün bir şeydi yani. Evet, içinde tabii gezi olacaktı, seyyah olacaktı. Gittiğimiz yerden çok güzel küçük sufleler vermek istedik. Sevgili yönetmenimiz de çok seviyor. Kısa, öz, insanın aklında kalabilecek hem metinler, hem görüntüler, hem de çok güzel anekdotlar koyduk programın içerisine. Hadi bakalım o zaman şimdi Antakya ve çevresiyle ilgili neler yapabilmişiz bir hep beraber bir görelim. İlk kapımız Payas. Payas'tan başlıyoruz. Sultan Süleyman'a kalmamış bu dünya. Onun sadrazamına mı kalacaktı? Ben demiş, ben ki Süleyman'ın, Selim'in veziri, bu fani dünyanın geçici olduğunu anladım. Bu hanı Allah rızası için yolculara vakfettim. Efendim Payas'tayız. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeyiz. Mehmetciğim, dönem Süleyman'dan olma, Hürrem'den doğma Sultan Selim'in yılları. Sadrazamlık yani başbakanlık makamında da çok kudretli biri var. Sokullu Mehmet Paşa. Gücü var, parası da var.
Bir de emrinde Mimarbaşı Sinan var. Yap diyor bir külliye, emsalsiz olsun. Hicaz'a gidenler gelenler konaklasın, bize dua eksik olmasın. Bu arada Mimar Sinan da ustalık eserim dediği Selimiye'yi daha yeni bitirmiş. Sokullu kervansarayı yaptıracağı 15 dönümlük araziyi Padişah Selim'e anlatmış. Sultan Selim de o bahçenin en yaşlı ağacını koru buyurmuş. Mimarbaşı Sinan da kervansarayı yaparken bu ağacı esas almış. İşte o ağaç bu anıt ağaç. İkinci Selim Camii'nin avlusunda asırlardır korunan bu anıtsal zeytin ağacı, dünyanın meyve veren en yaşlı ağaçlarından biri olarak kabul ediliyor. Gezginlerimizin şimdi altında çay içtiği bu ağacın yaşını bilim insanları 1300 olarak hesaplıyor. Tek gövdeden üçe ayrılan, tepe çatısı 40 metrekareyi geçen bu zeytin ağacı her yıl 300 kilogram kadar zeytin veriyor. Derler ki, Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın güzelliğinde bu ağacın payı var. Bu ağacın zeytinyağı ve bölgenin defne yağı karışımından elde edilen sabun hareme gönderilirmiş. Hristiyanların Kudüs'e, Müslümanların Mekke'ye ulaştıkları yolun üzerinde payas. İpek yolu ile Halep'ten gelen malların denize ulaştığı bir liman payas. Hacı kervanlarının, ticaret kervanlarının, askeri birliklerin mecburi durağı. O yüzden çok kıymetli. Şehir, Cenevizlilerden beri kaleyle korunuyor. Büyük Sinan bu külliyeyi, kaleyi de hesaba alarak tasarlıyor. Seyyahlarımızın üzerinde yürüdüğü bu taşlar 450 yıl önce döşenmiş. Ama şunu söyleyelim, muhtemeldir ki 2000 yıl önce de bu taşlara insan eli ve ayağı dokunmuş. Ve muhtemeldir ki bu taşlar Haçlı seferleri sırasında 8 kuleli olarak yapılmış, kaleden alınmış. Sokullu Mehmet Külliyesi, Anadolu'nun en büyük külliyesi. 13.000 metrekare alanda kurulu külliyenin arastasında tamı tamına 48 dükkan var. Kubbesinden ve çok sayıda pencereden ışık alan çifte hamam bu külliyenin önemli eserlerinden biri. Ayrıca büyük bir taphanesi var. Taphane, şimdinin büyük bir şehir lokantası olarak düşünülebilecek, öğrenci ve fakirlere yemek verilen yer. Mimar Sinan kapalı çarşı yapar da dua kubbesini eksik eder mi? Sabah namazı sonrası bu kubbenin altında toplanan esnaf, kepenk açmadan helal ve bereketli kazanç için dua edermiş. Araslan'ın kapısını bugün seyyahlarımız açtı. Bugün dua saatine sanırım onlardan başka gelen olmadı. Başlarında bir imam ve gelen giden de olmayınca seyyahlarımız Mevla yerine kollarını doğan güneşe çevirip D vitamini almayı yeğledi. Külliyenin görkemli yapılarından biri de cami. Kalın taş duvarlar yazın serin, kışın ılık ortamda ibadet sağlıyor. Revakları tutan sütunların camiden çok eski olduğu belli.
Bugün çok sayıda ampulün bulunduğu avize ile aydınlanan caminin yapıldığı yıllarda pencerelerden aldığı ışık huzmeleriyle aydınlandığı kesin. ...450 yıl önce döşenmiş bu taşların üzerinde yürüyoruz. Attığımız adımlar bizi kervansarayın imaretten han kısmına, arastasından avlusuna, farklı bölümlerine götürüyor. Şu çok komik değil mi? Çok değil, seyyahlarımızdan Hepi Topu 375 yıl önce başka ünlü bir seyyah Evliya Çelebi de bu taşlar üzerinde gezinmiş. Okkasını, divitini çalıştırıp kervansarayı anlatmış. Ama eminim şu kediler Çelebi'nin karşısına çıkmamış. Çıksa defterine şöyle not alırdı. Ol payas ki kedileri çirkindir ama çok sevimlidir. Haydi gidelim Mehmet. Mimar Sinan'ın tüm birikimini ortaya koyarak verdiği bu eser acaba ne kadar biliniyor? Eserlerinin çoğunu İstanbul ve Balkanlarda görebildiğimiz Mimar Sinan'ın bu Akdeniz kıyısındaki adeta saklı hazinesiyle ilgili bir sufle verebildiysek ne mutlu bize.